Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda Nibiru gezegeni ile ilgili ortaya atılan yeni bilgileri anlatacağım. Videomu beğenirseniz video sonunda beğen butonuna basıp yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Keyifli seyirler diliyorum. Sümerler tarafından Nibiru yani geçiş gezegeni ismi verilen, Babil astronomları tarafından Marduk ve günümüz insanlarınca gezegen X olarak adlandırılan gezegendir. Bu gezegenin yörüngesinin şekli Güneş sistemimizdeki gezegenlerden farklı olduğu için astronomi biliminde pek bilinmeyen bir gezegendir. Mayalılar, Sümerler ve Babilliler tarafından bilindikleri iddia edilmekle birlikte varlığı bir hayal ürünü olduğu zannedilirken günümüz astronomi biliminin gelişmesiyle birlikte varlığı doğrulanmıştır. Dünyadan 4 kat daha büyük olduğu ve Güneş çevresindeki turunun yaklaşık 3600 yıllık periyoda sahip eliptik bir yörüngesinin olduğu düşünülmektedir. 2014 yılında yayınlanan yeni bilimsel çalışmaların ardından gizemli ve isimsiz bir gezegeni takip eden bir felaket teorisine göre Plüton'un ötesinde gizlenmiş Planet X ya da Nibiru olarak da bilinen bir gezegenin varlığına dair var olan kanıtlar canlandırılmaya devam ediyor. Bilimsel iddialar Güneşimizin yörüngesinde dönen Neptün'den sonraki gezegenleri tanımlamak için kullanılan ETNO yani Neptün ötesi olağanüstü nesneler olarak da bilinen bir grup uzay nesnesinin yerçekimsel etkilerinin gözlemlenmesine dayanan iddialardır. NASA'nın 1988 yılında tahmini yörünge uzunluğunun 1000 yıldan fazla olduğu belirtilen Planet X ya da diğer bilinen adıyla Nibiru isimli gizemli gezegen hakkında bir çalışma yayınladığı iddia ediliyor. Bu çalışma ile birlikte NASA ve ABD hükümetinin bu düzensiz veriler gönderen, diğer bir tanımla haydut gezegen diye tabir edilen ve insanlık için beraberinde getireceği korkunç felaketler ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. NASA'dan en son sızdırılan Planet X belgelerinde NASA'nın Planet X'in yerçekimi etkisinin yüzlerce yıl önce Güneş sistemimizden daha önceki geçişinde de diğer gezegenlerin yörüngelerini bozduğunu ve bir sonraki geçişin de Dünya'ya çok yakın olarak geçeceğini bildiklerini gösteriyor. Gizemli gezegen Planet X'in Güneş sistemimize ve Dünyamıza yaklaşması sonrasında yoğun bir şekilde plazma enerji parçacıkları göndermesi ve bu enerji akışı sonunda Dünya'nın çekirdek akışını bozması ve Dünya iklimini değiştirecek felaketleri başlatması öngörülmektedir. Bu rahatsızlık verici etkileri 1996 yılında Planet X'in Güneş sistemimize yaklaşmaya başlamasından beri artış gösteren sismik olaylar ve artan volkanik aktiviteler, garip hava olayları ve doğal afetlerle hissetmeye başladığımızı söyleyebiliriz. NASA, Pentagon ve CIA bu haydut gezegenin yaklaşımından haberdarlar. Vatikan da bu konuda bilgilendirildi. Ama dünya halkı bu yaklaşan kıyametle ilgili karanlıklarda bırakılmaya devam ediyor. Fakat bu bilgilerin gizli tutulmasına yönelik girişimler olsa da birçok sızıntı da meydana gelmektedir. NASA'nın Beyaz Saray'a sunduğu kapsamlı rapora göre Beyaz Saray yaklaşmakta olan Planet X'in neden olacağı bir kutup kaymasında dünya nüfusunun 3'te 2'sinin yok olacağını tahmin ediyor. Hayatta kalanların 3'te 2'si ise açlık ve bazı hastalıklara maruz kalmaları nedeniyle sonraki 6 ay içerisinde yok olacaklar. NASA dosyalarında belirtilen Planet X'in Zeka Resic'in bahsettiği dünya dışı varlıkların yani Anunnakilerin gezegeni olan Nibiru gezegeninin her 3600 yılda bir Güneş sistemine giren, iç Güneş sistemimizden geçerken dünyamıza yaklaşan Nibiru gezegeni olmadığı konusunda ısrarcı olmalarına rağmen birçok araştırmacı da NASA'nın dosyalarında adı geçen Planet X'in Nibiru gezegeni olduğu konusunda ısrarcılar. Fakat belirsiz olan bir şey de var. NASA dosyalarında belirtilen Planet X'in 2014 yılında duyurulan bilimsel araştırmalarda Plüton'un ötesinde Güneş sistemimizin saçaklarında yani dış uçlarında gezindiği konusunda kanıtlar sunan Planet X ile aynı olup olmadığı belirsiz. 2014 Haziran ayında Aylık Kraliyet Astronomi Topluluğu'na Bildirim Mektupları dergisinde yayınlanan araştırma çalışması Neptün ve Plüton ötesi olağanüstü nesneler ve kozai mekanizmasına göre Güneş sistemimizin parçası olan ve varlığı yerçekimsel etkilerle tespit edilen, Dünya'dan daha büyük ve Plüton'un ötesinde gezinen en az 2 gezegen daha var.
Madrid Complutense Üniversitesi profesörlerinden Profesör Carlos de la Fuente Marcos liderliğindeki bilim adamları ekibi, Neptün'ün ötesindeki etno nesnelerinin davranış gözlemleri, Plüton gezegeninin ötesinde devasa astronomik nesnelerin yerçekimsel etkisini ortaya koyduğunu söyledi. Gelişmekte olan teorilere göre NASA, Planet X'in varlığının ortaya çıktığı 1988 yılında yapılan bir yayından 2 yıl sonra New Horizons yani Yeni Ufuklar projesini hayata geçirdi. Uzay sondasının New Horizon projesindeki son varış noktası Planet X'tir. Fakat toplu bir panik olayından korktukları için varış noktasının Plüton gezegeni ve Kuiper kuşağı olduğunu açıkladılar. NASA, 90'larda Voyager 2 tarafından yapılan ölçümlere dayanan sahte bir sızıntı yaparak Planet X'in var olmadığını kanıtladılar. O günlerde NASA'ya göre Voyager 2 tarafından alınan ölçümler göstermiştir ki Uranüs ve Neptün'ün yörüngelerindeki düzensizliklerin Planet X nedeniyle olduğu ile ilgili hipotezlerinin nedeninin Neptün'ün yoğun kütlesinin abartılmasından kaynaklandığı şeklindedir. Fakat teorilere göre NASA bilim adamları tarafından yapılan bu açıklamaların asıl nedeninin yeni ufukların gerçek varış noktasının Plüton ve Kuiper kuşağının ötesindeki Planet X olduğunu saklamak için. NASA, Planet X'in gerçek olduğunu ve Armageddon'un da yakın olduğunu biliyordu. Bazı raporlara göre astronomi bilimindeki Planet X tartışmalarının kökeninin 19. yüzyıla kadar gittiği bildirilmiştir. Neptün'ün keşfini takiben astronom Percival Lowell, dış uzaydaki devasa gezegenlerin yörüngelerindeki düzensizlikleri açıklayabilmek için Planet X hipotezini önerdi. Plüton gezegeni 1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından keşfedildi ve bu keşif de bazı bilim adamları tarafından Planet X'in bulunduğuna dair açıklamalara öncülük etti. Fakat 1978'e gelindiğinde bilim adamları Uranüs ve Neptün üzerinde gözlemlenen etkileri oluşturabilmek için Plüton'un çok küçük olduğunu gördüler. Bu da Dünya'dan daha büyük olduğuna inanılan gizemli gezegen Planet X araştırmalarına yeniden başlanmasına öncülük etti. Oort bulutunun iç parçası olduğuna inanılan, Plüton'un ötesinde gezinen ve Dünya'dan daha büyük olduğuna inanılan gezegenin varlığı inancı, 2014 Mart ayında cüce gezegen 2012 VP113'ün keşfini duyuran Chadwick Trujillo ve Scott Shepard'ın yaptığı çalışmalarla daha da güçlendi. Bilim adamları 2012 VP113'ün yörüngesel davranışlarının Güneş sistemimizin dış eteklerinde bulunan tespit edilememiş yoğun bir kütlenin yerçekimsel etkisi altında olduğunu işaret ettiler. Araştırmacılar Planet X'in kütlesel yoğunluğunun Dünya'nın neredeyse 10 katı olduğunu ve Güneşimizden 250 astronomik birim uzak olduğunu öne sürüyorlar. Şimdi de Nibiru, Marduk ya da Planet X efsanesine gelelim. Her 3600 yılda bir Dünya'ya yaklaşan bu gezegenin üzerinde insan ırkından daha gelişmiş canlılar olduğu düşünülmektedir. Hatta bu teori bununla da yetinmeyip insan ırkının yaratıcısı olduğunu da iddia etmektedir. Nedeni ise şu şekilde açıklanmaktadır. Marduk gezegeninde zamanında ozon tabakasına benzer bir tabakanın delinmesi üzerine Marduklar toplanıp bir çıkar yol bulmayı düşünmüşler. Sonra da bu sorunun üstesinden ancak altın madeninin geleceği kararına varmışlar. Ne yazık ki Marduk gezegeninde yeterince altın madeni olmadığı için diğer gezegenlerde şanslarını denemişler. Yörüngesine göre en yakınından Mars gezegeni geçtiği tahmin edildiği için altın aramaya buradan başlandığı düşünülüyor. Mars gezegeninde yeteri kadar altını bulamayan Mardukluların şanslarına bir de üzerinde yaşam olduğunu bildikleri Dünya gezegeninde denedikleri tahmin ediliyor. Dünya gezegeninin altın arama çalışmaları yürüten Mardukluların bir kısmının Marduk gezegeninin yörüngesinden dolayı Dünya'dan hızla uzaklaşması sonucu Dünya'da kalmaya mecbur oldukları tahmin ediliyor. Dünyada kalan bu bir grup Marduklunun ise üstün teknoloji ve bilimi kullanarak maymun ve Marduklu DNA'sını birleştirip yeni bir ırk olan insanı yarattıkları düşünülüyor. Peki ama neden insan ırkını yaratmış ki diye sorduğumuzu varsayarak bir teoriden de bahsetmek isterim. Bir teoriye göre dünyada kalan Mardukluların altın madenini daha hızlı çıkarmak adına birçok hayvanı köle olarak kullanmayı denedikleri ve bu hayvanların zekalarının yeterli düzeyde olmayıp köleliğe uygun olmadıkları düşünülerek bildikleri en zeki hayvan olan
maymun ile kendi DNA'larını birleştirip yeni bir tür olan insanı meydana getirdikleri düşünülüyor. Bu yarattıkları insan nüfusunun ise yeterli ölçüyü aşıp köleliğe isyan ettikleri için Mardukluların insan ırkını yok etmek adına dünyada tsunami ve sel gibi doğal afetler meydana getirdikleri düşünülmektedir. Hatta birçok bilim adamı bu sel olaylarını Nuh tufanı ile destekliyorlar. Hatta teorileri burada bitirmekle kalmayıp Antik Mısır zamanına gittiğimizde Mısır'da piramitler yapıldığını biliyoruz. Neden ve nasıl yapıldıkları tam olarak gizemini korumakta olan bu yapılarla ilgili birçok bilim adamı firavunların mezarı olduklarını düşünmekte fakat hala nasıl yapıldıklarını tam olarak bilmemekteydiler. Sizce de bundan yüzyıllar önce en büyük yapının tek haneli evler olduğunu varsayarak milyonlarca taş bloktan oluşan piramitlerin firavunlar için yapıldığı teorisi saçma değil mi? Bu teoriler kimisine göre saçma gelebilir. Ancak olabilitesi yüksek bir teoridir. Bu teorilerin hepsinin doğruluk payı kesin olmamakla birlikte adı üstünde teoridir. Ancak yine de böyle gerçekçi bir teoriyi göz ardı etmekte de fayda vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.